Kanalımdan herkese selamlar. Yepyeni bir çalışmayla yine beraberiz. Tasarımıyla tamamen farklı bir model. Bebeğimin adı Hilal. Hilal bebeğin yapılışını ayrıntılarıyla sizlere yine anlatacağım. Bebeğimin boyutu şöyle ölçelim. 30 santim. 30 santim boyunda. Minik çiçekli bir çantası var. İçinde şekerimiz de var. Şeker yapımı da kanalımda mevcut arkadaşlar. Bebeğimin özelliklerini size anlatayım. Kafası dönebiliyor, bakın. Döner kafa yaptım yine. Böyle yana çevirebiliyorsunuz. Saçları, kafası, elbisesi tamamen farklı bir tasarım arkadaşlar. Gövdesi de farklı. Diğer bebeklerimden daha farklı. Biraz daha tombiş bir bebek. Bakın çorap detaylarımız dize kadar. İki renkli çorabımız var. Ayakkabılarımız çıkabiliyor. Elbisemiz çıkabiliyor. Arkadan düğmeli. Şapkamız da tabii ki çıkıyor arkadaşlar. Farklı renklerde de kombin yapabilirsiniz. Ben şöyle mavi renklerde de bir kombin yaptım. Bu bebeğimi daha önce ilk önce tasarlayarak yapmıştım. İlk tasarladığım bu bebek. Bunda çorap yapmamıştım arkadaşlar. Diz kısmı bunun biraz daha farklı. Mavi ağırlıklı bir kombini var. Saçlarımız taba rengi kızıl bir ton. Öyle arkadaşlar. Boyumuz 30 santim. Çantamız da mavi. Yine her ayrıntısını videolar halinde sizlere anlatacağım. Kolaylıkla yapabileceksiniz. Bu bölümde bacaklarını yapacağız. Çoraplarını, bacaklarını ve kollarının yapımını anlatacağım. Sırayla diğer bölümlerini de paylaşacağım. Önce bu videoda bacaklarını ve kollarını yapacağız. Hilal bebeğimin yapımına geçmeden önce yine sizden kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğeni yaparak da destek olmanızı bekliyorum. Şimdi hemen birlikte başlayalım. Herkese kolay gelsin. Hangi malzemeleri kullandığımı size göstermek istiyorum. İp olarak Alize Cotton Gold ağırlıklı. Şu ikisi Alize Cotton Gold. Bu da. Şimdi ten rengi olarak genelde 401 numaralı ipi kullanıyorum. Alize Cotton Gold. Ekru renk Gazal Baby Cotton 3410 kullandım. Açık sarı yine Alize Cotton Gold 187 numara. Fuşya rengi Nako Cotton Lux. Renk kodu 975 72. Saçta kullandığım ip de Alize Cotton Gold 493 numara. Elyafımız var. Böyle kolunda ve boynunda kullanacağım elektrik teli. İçi bakır. Bakır tel. Elektrik malzemesi satan dükkanlarda bulabilirsiniz. 1,5 ya da 2 milim kalınlığında elektrik teli istiyorum dediğiniz zaman bunu vereceklerdir size. Ayrıca gözlerim 12 milim kilitli göz kullanıyorum. Hobi malzemeleri satan bir dükkandan alıyorum. İnternetten almıyorum. Tığım 2 milim. Her yerinde 2 milim tığ kullanacağım. Önce kolunu yaparak bebeğimi yapmaya başlıyorum. Ten rengi ipimi aldım. Tığımda 2 milim söylemiştim. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı şöyle çeviriyorum. Burada bir tane zincir çektim. 1 2 3
4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. Böyle işaret ipi kullanıyorum. Buraya taktım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bakın, sihirli halkanın ilk sık iğnesi burada. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Şöyle kıvıralım sihirli halkayı, örgümüzü daha doğrusu. Bir tek, bir çift. 3 kere bir tek bir çift yaptım. İşaretimiz bu ilmekte kalacak. Onu örmüyoruz. Yani sıra burada bitiyor. İşareti çıkarıp buraya yerleştiriyorum. İşareti yürütmek önemli arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ilk sık iğneye batıyorum burası. Sayımız 9 oldu. Bir sıra 9 sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sihirli halkanın ipini çekerek ortayı iyice sıkıştıralım. Şimdi dördüncü sırada 1, 2 tane örüyorum. Çift yapıyorum. 2 tek bir çift. 3 kere yapacağım yine 2 tek bir çifti. 1, 2 tane tek tek örüyorum. Sıradakine çift yapıyorum. İki tek bir çift. Sayımız 12 oldu. 12 sık iğneyi 2 sıra öreceğim. Parmağım yanmıştı arkadaşlar. Görüntü için özür diliyorum ama bantlamak zorundaydım. Şöyle 12 sık iğne oldu. 2 sıra 12 sık iğne dümdüz öreceğim. 2 sıra 12 sık iğne yaptım. İşaretimi buradan alıp buraya taktım. Şimdi burada popcorn yapacağım. Parmak yapacağım. Üzerine doluyorum. Şöyle ikisini çekiyorum. Bir tanesi kaldı. Üzerine doluyorum. Aynı yere ikinciyi yaptım. Bir daha 3 kere popcorn yaptım. Çekiyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Popcorn'u şöyle parmağımızla öne doğru ittirelim. Burayı da sıkı bir şekilde bir tane sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar 11 tane var. Bir tane yaptım, 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gövdeyi sıkı örüyorum arkadaşlar. 2 milim tığ kullanıyorum. Fakat sıkı örmeye çalışıyorum. Çünkü sıkı olunca bebeğimiz daha güzel olur. Formu daha düzgün olur. Şimdi sıramı tamamladım. Sayım yine 12. Şimdi artık eksiltme, arttırma hiçbir şey yapmayacağım. Dümdüz öreceğim. Bakın burada 1, 2, popcorn üzerine bir tane yapıyoruz. 12 tane sık iğnemiz var. 12 sık iğneyi 23 sıra daha öreceğim.
12 sık iğneyi 23 sıra dümdüz, bakın böyle hiçbir işlem yapmadan 23 sıra öreceğim. Toplam 30 sıra olacak. Buradan itibaren 30 sıra olacak. 23 sıra daha dümdüz örüp geleceğim. 23 sıra ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kestim. Şimdi iki kol aynı olacak arkadaşlar. Videoyu biraz geri alarak aynısından bir adet daha öreceğiz. Siz de örüp hazırlayın. İçine elyaf yerleştirmiyorum. Sadece şu kısmına, gövdeye birleştirdikten sonra şu kısmına biraz elyaf koyacağım. İçine tel yerleştireceğim çünkü. O yüzden elyaf koymuyorum. İkinci kolu da ördüm. Bakın bu şekilde aynısını yaptık. Böyle bağlayacağız. Gövdeye birleştireceğiz. Şimdi kollarımız hazır olduğuna göre bacak yapımına geçiyorum. Bir tane bacak ördüm ben. Aynısından öreceğiz. Şu kısma kadar, buraya kadar iki bacak aynı olacak. Bakın bu şekilde bacağımızın duruşu. Şimdi ikinci bacağı da aynı bu şekilde buraya kadar aynı öreceğim. Sarı ve ekru renkleri kullanıyorum. Sarı iple başlayacağım. Zincir çekerek başlıyorum. 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. İkinci zincire batıp buradan tek tek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ördüm. Son zincirimin içine 4 tane yapacağım. 1. İkinciyi yaparken bu ipi böyle çeviriyorum. Orada delik oluşmaması için. Üçüncü ve dördüncü. 4 tane son zincirin içine yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane bu tarafa da yaptım. Bakın başlangıç sık iğnem burada. Onun içine batıp ilmek kaydırma yapacağım. Renk geçişi olduğu için ilmek kaydırma ile birleştiriyorum sıraları çorap boyunca. İlmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi ilmek kaydırma yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. 1, 2 tane yapıyorum. Çift yapıyorum aynı yere. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek tek ördüm. Burada 4 tane çift yapıyorum. 4 tane aynı yere yapmıştık. Onların her birine çift yapıyorum. Üçüncü çift, dördüncü çift. Tek tek 6 tane öreceğim. Beş, 6. Şimdi burada bir tane sık iğnem kaldı. Şu halka birleştirme, ilmek kaydırma halkası. Onu saymıyoruz arkadaşlar. Son sık iğnemiz burası. Onun içine çift yapıyorum. 6 tane ördükten sonra çift yapıyorum. Şimdi ilk sık iğnenin içine bakın. İlk sık iğnenin içine bağlantı yapıyorum ilmek kaydırmayla. Bunu biraz sıkıştırırsak oradaki bağlantı yeri daha az belli olur. Şimdi bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum.
Yani ilmek kaydırma yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. Bir tane ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Yine tek tek 6 tane örüyorum. 2 3 4 5 6. Burada yine bir tek bir çift 4 kere yapacağız. 6 tane burada kalıyor. Sonra bir tek bir çift, bir tek bir çift, 4 kere yapacağım. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. Yani aynı yere 2 tane batıyoruz. Çift demek o demek arkadaşlar. Tek tek 6 tane örüyorum. 2 3 4 5 6. Son 2 sık iğneme bir tanesine tek yapıyorum. Sondakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Bakın burada daha belli oldu şimdi birleştirme yeri. İlmek kaydırma yapıyorum ilk sık iğnenin içine. Bir tane zincir çektim. İlk sırada sayımız 18'di. İkinci sırada 24 oldu. Üçüncü sırada 30 sık iğneye çıktı sayımız. Şurada zaten kalıbı yazıyorum. Burada hem sıra sayılarını hem de sonuçta kaç sık iğne olduğunu oradan da takip edebilirsiniz. Dördüncü sıradayım. İlmek kaydırma yaptım. Sık iğneden başlıyoruz arkadaşlar her zaman. Orayı atlarsanız sayımız yanlış olur. 2 3 tek tek örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ördüm. 11 sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 tane ördüm. Yine çift yapıyorum. 3 tek bir çift. Tekrar 1 2 3 tek bir çift. 2 kere 3 tek bir çift yaptım. İlk başta da 11 tek bir çift, 3 tek bir çift, 3 tek bir çift. Toplam 3 tane arttırma yapmış olduk. Şimdi kalan sık iğnelerimi tek tek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tabanımız bitti. Taban için böyle plastik parça kullanıyorum arkadaşlar. Tabana yerleştiriyorum düzgün durması için. Şöyle tabana ölçün. Yalnız tabanını ölçtükten sonra biraz daraltmanız gerekiyor. Tam böyle etrafına yaptığınız zaman büyük geliyor arkadaşlar. Biraz daralttım ben. Kesiyorum. Biraz küçük olması gerekiyor. Tam etrafına göre yaptığınız zaman biraz o zaman ayağın içine tam oturmuyor arkadaşlar. Dondurma kutusundan kesiyorum. Dondurma kutularının kapaklarından veya kendisinden kesebilirsiniz. Şimdi burada kalsın. Bu sıra sonunda sayımız 33 sık iğneye çıkmıştı. Şimdi arka lobdan öreceğim bakın. Aynı ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Arka lobuna. Bakın bu şekilde. Normal battığımız zaman şöyle batıyoruz. İkisine birden. Burada arkadaki halkasına batıyoruz. 33 tane sık iğne yapacağım. Böyle buraya kadar öreceğim. 33 tane ördüm. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi aynı bu
sıradaki gibi normal batacağız. 33 tane sık iğne yapacağız. 2 sıra daha 33 sık iğne yapacağım. Normal batıyoruz bu kez. 1 2 kere daha 33 sık iğne yapacağım. Burada ilmek kaydırma ile birleştirip diğer sırayı da yapacağım. Toplam 3 sıra olmuş olacak. Şimdi 2 sıra 33 sık iğne yapıp geleceğim. 3 sıra ördüm 33 sık iğneyi. Toplam 3 sıra, 2 sıra daha örmüş oldum. Şimdi ilmek kaydırma yapıyorum yine. Yalnız ilmek kaydırma yaparken renk geçişi yapacağım. Şimdi şunu plastik tabanı yerleştirelim. Bakın bu şekilde tam tabana yerleşmesi gerekiyor. Geniş ya da küçük olmaması lazım. Bakın tam bulo yaptığımız sıranın etrafından olmalı. Gergin bir şekilde. Şimdi ekru rengimi alıyorum. Burada ilmek kaydırma kısmını bu ipimle yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum. İplerimi sarı ipi özellikle sıkıştırdım. İkisini de birazdan onları bağlayacağım. Şimdi bir tane zincir çektim. Aynı yere ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. 2 3 Bu ipim biraz daha ince. Onun için çok sıkı örmüyorum. Aynı kalınlığı yakalamak için bakın bu şekilde 11 tane öreceğim. 2 4 6 oldu. 7 8 9 10 11 eksiltme yapacağım. Ön kanatlarını aldım, eksilttim. 3 tane örüyorum. 1 2 3 tane ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. Üç tane öreceğim. Kaç tane oldu eksiltmemiz arkadaşlar? 11 tane ördük. Eksilttik. 3 tane ördük. Eksilttik. Tekrar 3 tane ördüm. Şimdi eksilteceğim. Toplam 3 kere eksiltme yapmış oldum. Sıra sonuna kadar 10 tane sık iğnem var. 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada 2 sıra ekru renkle, 2 sıra sarı ile devam edeceğiz bundan sonra. 3 Her 2 sırada bir renk değiştireceğim. Bakın böyle. Şimdi şuradayım ben. Her 2 sırada renk değiştirerek çorabı bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi 3 tane ördüm. Devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 tane ördüm. Bu burada kalıyor sayı olarak. Bir tane örüyorum, eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Yine eksilttim. 2 oldu. Bir ör, bir eksilt, 3 oldu. Bir ör, bir eksilt, 4 oldu. 4 kere bir ör bir eksilt yaptım.
tek tek örüyorum. Sekiz, 9 tane ördüm. Eksiltmeden sonra 9 tane ördüm. İlmek kaydırma yaparken diğer ipi geçeceğim. Yalnız şu iki ipi burada düğümlemek istiyorum. Sarı ipi kesmiyoruz çünkü bir sarıyla yapacağız ve ekru renkle yapacağız. İki ipimiz de duracak. Kesmiyoruz. Şimdi sarı ipi alıyorum. Şöyle. İlmek kaydırma yaptığım kısmı sarı ile çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Bunu sıkıştıralım. Şimdi aynı yere batıyorum. Bir. Yine 9 tane öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ördüm. Şimdi peş peşe 4 tane eksiltme yapacağım. Birinci eksiltmem. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Devam edeceğim. Sıra sonuna kadar yine 9 tane sık iğnem olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birleştiriyorum ilmek kaydırma yaparak. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada tek tek 7 tane örüyorum. Aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine peş peşe 4 tane eksiltme yapacağım. 1, 2, 3, 4. 7 tane sık iğnem kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayımız 18'e düştü. İlk eksiltme yaptığım sırada 26'ya düşmüştü arkadaşlar. Şurada. Sonra 22'ye düştü. Şimdi de 18'e düştü. 4'er tane eksilttik. Şimdi burada biraz elyaf yerleştirelim. Önce şöyle tığın arkasıyla ilerledikçe sıkılaştıracağız. Şimdi çok sıkı olmuyor çünkü çıkıyor arkadaşlar, buradan geri geliyor. Ördükçe sıkılaştıracağım. Sıkı bir şekilde dolduracağız bacağını. Şimdi burada yine renk geçişi yapacağım. Şöyle batıyorum. Diğer ipi aldım. İlmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada bir tane sık iğne yapıyorum.
Aynı yere battım. Yanındakini 2 sık iğneyi eksiltme yapacağım arkadaşlar. Bir tane yaptım. Sıradaki 2 sık iğneyi birlikte aldım ve eksilttim. Şimdi diğer tarafa kadar 12 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12. Şimdi eksiltme yapıyorum yine. Bir tane sık iğne yapıyorum. Renk geçişi yaptıktan sonra diğer ipi sıkıştırmamız gerekiyor. İlmek kaydırmayla yine birleştiriyorum. Sayım 16'ya düştü. Şimdi bir sıra 16 sık iğne yapacağım. Şimdi renk değişikliği yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sayımız 16 olmuştu. Şimdi sarı ile 2 sıra 16 sık iğne yapacağım. Dümdüz herhangi bir işlem yapmadan bir sıra öreceğim, birleştireceğim, bir zincir çekeceğim, bir sıra daha öreceğim. 2 sıra dümdüz sarı ile yapıp geliyorum. Sarı ile 2 sıra ördüm. Şimdi renk değiştireceğim yine. Şimdi ekru renkle 2 sıra 16 sık iğne yapacağım. Dümdüz 2 sırada onunla öreceğim. 2 sıra daha 16 sık iğne yapıp geleceğim. 2 sıra beyazla ördüm. Şimdi sarı rengi alıyorum. Birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Aynı noktaya batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Şimdi burada 12 tane sık iğne öreceğim. Diğer tarafa kadar. Şimdi burada çift yapıyorum. Tek yapıyorum. Bir tane çift, bir tane tek. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Sayım 18'e çıktı. Şimdi 2 sıra 18 sık iğne öreceğim. Bir sırasını sarı ile öreceğim. Diğer sırada renk değişimi yapıp diğer sırada renk değiştirip bir sırada onunla yapacağım. Bir sıra sarıyla bir sıra beyazla yapacağım. 18 sık iğne. Bir sıra sarı, bir sırada beyazla yaptım. Şimdi ilmek kaydırma yaptım, birleştirdim. Bu sırada arttırma yapacağım. 2 tane örüyorum. Çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. Yine arka tarafa doğru 12 tane sık iğne öreceğim. On bir, 12. Şimdi çift yapıyorum. 2 tane tek tek sık iğne örüp sıramı tamamlıyorum. Sayım 20 oldu. Şimdi ilmek kaydırmayla birleştirirken yine renk geçişi yapacağım. Bir zincir çektim.
Sayım 20 oldu. Şimdi sarı ile 2 sıra 20 sık iğne yapacağım. 1 2 sıra ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. Tabii ki bir zincir çekip devam edeceğiz. Bu şekilde 2 sıra daha öreceğim. 2 sıra ördüm. 20 sık iğne. Şimdi diğer rengi aldım. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi burada eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 tane örüyorum. 4 tane ördüm. Eksiltiyorum. 12 tane sık iğne var. 4 5 6 7 8. Bu arada sarı ipimi kestim. Çünkü artık sarı ile işimiz bitti. 9 10 11 12 tane ördüm. Eksiltiyorum yine. Son 2 sık iğneyi eksilttim. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sırada 25. sıradayım. 3 tane tek tek ördüm. Eksilttim. 11 tane ördüm. Son 2 sık iğneyi eksilttim. Bu arada elyaf doldurun arkadaşlar. Ben daha önce de doldurdum. Sıkıca ayak kısmına, bilek kısmına sıkıca elyafımızı dolduralım. İlerleyen sıralarda da dolduracağım. Şimdi burada ten rengine geçiş yapacağım. Artık ilmek kaydırmayla birleştirmeyeceğiz. Spiral öreceğiz. Ten rengiyle birlikte başlayacağız spiral örmeye. Şimdi bakın, ilmek kaydırma yaptığım sık iğne burası normalde. Onun arka lobuna batıyorum. Şöyle çektim ten rengi ipimi ve sık iğnemi yapıyorum. İplerimi sıkıştıracağım. Beyaz ipi de kestim. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 2 arka loblarına örüyoruz arkadaşlar. Bu lob kısmına. 3 ön tarafta birer halkaları kalıyor böyle. 3 oldu. 4 5 6 7 8 tane ördüm tek tek. Şimdi diz oluşturacağım. Sıradaki sık iğnenin arka lobuna çift yaptım. 5 tane çift yapacağım. Peş peşe. İkinci çift. Arka loblarını örüyoruz bu sırada. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci çift. 5 tane çift yaptım. Şimdi tek tek örüyorum sıranın sonuna kadar. Burada 3 tane sık iğnem kaldı. 2 3 Şimdi buraya işaret takıyorum. Artık normal yapacağız. Normal sık iğne örüyorum. Bir sıra, bakın işaretimi buraya taktım. Bir sıra öreceğim. Sayımız 21 sık iğneye çıktı. 3 4 böyle bir sıra işaretin olduğu yere kadar 21 sık iğne yapacağım. Bir sıra 21 sık iğne yaptım. İşaretimin olduğu yere kadar. Şimdi burada iplerimi bağlayacağım.
Şimdi beyaz ipimi aldım. Şöyle arkadan, ortadan bir yerden başlıyorum. İpimi buraya geçirdim. Burada bir tane zincir çektim. Yandaki halkaya geçip ilmek kaydırma yapıyorum. Her bir halkaya ilmek kaydırma yapacağız. Şuraya geçiyorum. Burası birleştirme yeri. Bir tane de buraya yapacağım. Şimdi bu ipleri içeriye çekelim. Şimdi işaretimi buraya takayım. Şimdi buradan 5 tane tek tek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Şimdi tek tek 10 tane öreceğim. 5 6 7 8 9 10. Tekrar eksiltme yapıyorum. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Bu sırayı bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Şurada karışıklık olmasın. 2 4 6 tane ördüm, eksilttim. 10 tane ördüm, eksilttim. Bir tane sık iğne kaldı. Onu da yapmıştım. Sayımız 19 sık iğne oldu. Şimdi burada bir sıra 19 sık iğne yapacağım. Bir sıra 19 sık iğne yapıp geliyorum. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım. İlk sık iğnenin içine çift yapıyorum. 1 2 tane ördüm. Yine çift yapıyorum. Çift, 2 sık iğne, çift. Şimdi kalan sık iğnelerimi örüyorum. ...15 tane sık iğnem kalmıştı. Onları da ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım 21 sık iğneye çıktı. Şimdi bir sıra 21 sık iğne öreceğim. Bir sıra. Bir sıra ördüm. İşaretimi böyle aldım. Şimdi burada 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. Kalan sık iğnelerimi öreceğim. ...17 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane arttırdım. Sayım 22 sık iğne oldu. Şimdi bir sıra 22 sık iğne öreceğim. Bir sıra yine dümdüz örelim. Bir sıra 22 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada da arttıracağım. 3 tane örüyorum. Çift yapıyorum. 2 tane tek tek örüyorum. Çift yapıyorum.
3 ördüm, çift yaptım, 2 ördüm, çift yaptım. Şimdi kalan sık iğnelerimi tek tek yine öreceğim. 14, 15 tane sık iğnemi yaptım. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Şimdi dümdüz 2 sıra 24 sık iğne öreceğim. Dümdüz öreceğiz 24 sık iğneyi 2 sıra. 2 sıra 24 sık iğne ördüm. Bakın burada işaretimin olduğu yere kadar sıramı tamamladım. Şimdi iki bacakta buraya kadar aynı arkadaşlar. İki bacakta aynı. Şimdi bir tanesinin ipini kesiyorum. Burada işaret vardı. İşaretin olduğu yere kadar ördük. Aynı. Şu anda aynı yerdeler. Bir tane zincir çekip ipimi kestim. Şimdi ikinci bacaktan devam ediyorum. İkinci bacaktan 13 tane sık iğne öreceğim. Videoyu başa alarak biraz geri alarak aynı bacaktan örün. Buraya kadar aynı. Bir tanesinin ipini kestik. Diğerinin ipini kesmiyoruz. Buradan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ördüm. Şimdi burada renk geçişi yapacağım. Çorapta ördüğüm bu rengi bağlayacağım. Ekru renk. Şöyle son sık iğnenin, bakın son sık iğne 13. sık iğne, ekru renk iple sık iğnemi topladım. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ten rengi ipimi artık kesebilirim. İki ipin ucunu düğümleyelim. İkinci bölümde buradan devam edeceğiz.